Selam herkese. Bugün konumuz çok ilginç. Neden ilginç? Çünkü normalde herkes kendinde olanı fazla zanneder ya, kendinde ne varsa onu fazla zanneder. İşte bu tam tersi. Kendinde olanı az sandığı, başkasında olanı çok sandığı bir sorun aslında. Ve adı da bana göre bir hastalık, haklı olma hastalığı. Evet, haklı olma hastalığı çok fazla üstünde durmadığımız, çünkü kendimize de olduğunu biliyoruz ya, bu yüzden üstünde durmadığımız ama yaygınlaşmış, insanın hayatını zorlaştıran ve çok yıpratıcı bir konu biliyorsunuz eğer muhatabı sizseniz. Düşündünüz mü hiç neden hep haklı olmak isteriz? Herkes neden haklı olmak ister? Bazen bizler haklı olmak için diretene ve çaresiz hissedene bilgece ne deriz böyle biraz teselli olsun diye? Haklı mı olmak istiyorsun, mutlu mu? Mutlu diye cevap verir belki de. Ve sorun çözüldü sanılır. Ama gerçek şudur ki haklı olmanın mutlu olmakla ilişkisi çok yakındır. Haksızlığı kabullenince mutlu olacakmış gibi düşünürüz bir anda bu saçma soruyla karşılaşınca. Oysa ki içimizin ilkel ve bence kusursuz adalet sistemi peşimizi asla bırakmaz. Hatasız hissederken hatalıymış gibi yapıp yani alttan alıp mutlu hisseden birini hiç görmedim ben, inanın. Haklı olduğumu ispatlayıp karşımdakini de ikna edip nedamet duygusunu yaşadığını ve benden içtenlikle özür dilendiğini görürsem ancak o zaman rahatlarım çünkü. Kuşlar gibi olurum. Bir süreliğine tabii ki. Hak savaşını kaybedip özür dilese de karşınızdaki genelde aynı hatayı sürekli yapmaya devam eder. Ve bir süre sonra da siz hatadan yorulmazsınız da o sürekli özür dilemekten yorulup en sonunda yeter ama uzatma der. Gerçek budur. Çünkü o yapılan haksızlık pişman olunmayı gerektirse de bizim için aslında diğeri de bu muhakemeyi yapacak güçtedir, değil mi? Bizim söylememize gerek yoktur. Ve pişman olacağı bir şey olduğuna inanmadığı için yapmıştır zaten. Bir kitabımda yazmıştım bunu, ilk kitabımda sanırım. Ben hiç özür dilemek zorunda kalmadım ve bırakılmadım. Çünkü hiç kimseye hata yapmadım. Pişman olacağım bir duyguyu yaşamaktan hep kaçtım. Özür dileyenler hep bir alkışı hak ettiklerini düşünürler, farkında mısınız? Bana göre özür dilemek erdemli bir hareket değildir. Birini bencillikten mütevellit kırmamak ve özür dilemek zorunda kalmamak asıl alkışı hak eder, değil mi? Özür dileyenler genelde pişman olanlar da değildir. O duyguyu en başından göze almamak gereklidir. Yani pişmanlığı. Özür dilemeyi karşısındakine lütuf gibi görenlerdir zaten çoğu zaman özür dileyenler. Özür dilerim, eşeklik ettim cümlesi Türkçe'de gerçekten telaffuzu en zor cümle diye bu cümleyi her sarf edene de alkış tutmak bence yersizdir. Ve belki de sarf edenin de alkışı hak ettiğini düşünmesi, değil mi? Okumayı söken ilkokul talebesine kurdele takmak gibidir. Yapması gereken bir şeyi yaptı diye madalya verilir her özür dileyene. Tekrar ediyorum. Özür bile dilemeyenin yanında özür dilemek erdem gibi gelse de herkese, cümle aleme, iki basit kelimeden oluşan bir cümledir aslında ve sarf edeni erdemli sanmak gereksizdir. Pişmanlık çünkü çok ağır bir duygudur. Yaşayabilen için tabii ki. Ve o duyguyu yaşamaktan korkan kişiler kul hakkına girmezler ve sevdiklerine içten bir özrün bile telafi edemeyeceği yaralar açmak istemezler. Özür yara bandıdır. Yani ortada bir yara vardır. Amaç yaralamamak olmalıdır. Peki şu haklı olma hastalığı ve sebebi nedir? Bu hastalık genelde haklı olanın değil de özür dilemesi gerekip de onu bile dileyemeyenin hastalığıdır. Bence tabii ki. Çok normaldir. İnsanlar ebeveynlerinin, eşlerinin, arkadaşlarının veya kardeşlerinin onlara yanılıyorsun ya da bence öyle değil böyle, yok yok senin düşündüğün gibi değil, yanlış düşünüyorsun bence gibi sıklıkla maruz kaldıkları sesleri içselleştirir. Böylece sanırım zamanla neredeyse düşünce felci olurlar ve yapacakları her şeyin yanlış olduğunu düşündükleri için hangi yöne gideceklerini bile seçemez hale gelirler. Hatta bu zamanla azalacağına zamanla çoğalan bir şeydir. Çünkü ne kadar maruz kalırsanız bu tür söylemlere o kadar felç olursunuz. Bu arada çocukluktaki travmalar, toplumsal etkiler, beyin yıkamaları falan gibi sebeplerle yanlış yapanlar, çünkü benim çocukluğum böyleydi, bana böyle dendi de demesinler. Kimseyi eylemlerinin sonuçları konusunda sorumsuz olmaya teşvik etmek için söylemiyorum bunları. Yani yanlış yapanlar suçu aileye, arkadaşa, eşe, dosta, topluma atmasınlar. Bireysel etik her şartta gelişebilir ve sorumluluğu da bireye aittir bence. Doğru ve yanlışı kulak ve göz değil,
Vicdan öğretir çünkü insana. Yine de bilinçaltımıza yerleşen o minik parazitler vicdanımızı ve etiğimizi bile sorgulatır bize. Bir şeyi 40 kere dersen olur fikrine çok inanırım ben. Her atasözüne inanmam ama buna inanırım. Manipülasyon denen şey az ama sık maruz kalınan dozlarla yapılınca farkına varmak çok zorlaşıyor ve insana kendi doğrularını sorgulatıyor. Ve sanırım zamanla da üzüm üzüme baka baka kararır ya, bakın bu atasözü de okey benim için. Siz öyle değil böyle diyen insan olmaya başlıyorsunuz. Çünkü doğrularınız o kadar sorgulanmış ki doğru ya da yanlış yapma kısmını es geçip bu sürünün içinde var olabilmek adına öyle değil böyle diyerek ayakta kalmayı başarıyorsunuz. Tebrikler. Toplumun bir parçası oldunuz ve artık bireysel değerlerinizi değil, hakkınızı savunur hale geldiniz. Ve ne yazık ki çoğu zaman haklı olmasanız da. Haklı olup olmadığınızı hiç bilemezsiniz ama. Çünkü doğru ve yanlışı öğretmediler size bu yolculukta. Bazen haklı olup olmadığına takılıp kalmak, yanlış olmaktan daha büyük bir sorun da olabilir bu sebeple bizler için. Mantıksal ve duygusal süzgeçlerden de geçmemiş bu haklı olma saplantısı ise her eylemini vicdanının süzgecinden geçiren ve doğruluğunu belki de defalarca sorgulamış olan muhataplarınıza hayatı zul eder, değil mi? Peki haklı olmak niye bu kadar önemli? Açıkçası çok büyük bir günah kusur değil. Çünkü haklı olmayı istemek insanın doğasıdır. Zaten ne kadar objektif olabiliriz ki? Her insan kendini kayırır. İşte sorun o dozu ayarlamaktır. Haklı olmak eğer ki şefkatten, sevgiden, merhametten, empatiden daha önemliyse işte o zaman sorun başlar. Haklı olmayı tabii ki herkes ister. Ama önem derecesi nedir? İkili ilişkilerimizde de çoğu zaman durumun bu raddeye geldiğinin farkına varmayız. Sadece takılıp kalırız ve tartışmalar da hiçbir yere gitmez ve hiçbir yere götürmez muhataplarını. Yine de bu tür tartışmalar genelde haklı olanın, bakın ama haklı olanın, gerçekte haklı olanın içinde şüpheler başlatır ve yavaş yavaş gerçek benliğiyle temasını kaybeder. Tehlike budur zaten. Her şeyin dozu diyorum ya, haklı olun ama karşınızdakini ne benliğini sorgulatmayın. Ve bize bu benliğimizi sorgulatan vicdani ve ahlaki sesler çoğu zaman doğru bile değildir, biliyor musunuz? Aslında bu tür sesler genelde güvensizlik veya incinme yaratır. Gerçekten haklı olan da. Çünkü haklı olan sorgulayabildiği, empati kurabildiği, vicdanını süzgeç olarak kullanabildiği için haklıdır. Ve işte aynı beceriler sebebiyle yine kendini sorgulamaktadır. İnandıkları ile birlikte özgüvenini ve öz saygısını da yitirir zamanla. Ve belki de bulaşıcı bir hastalık gibi onun kanına da zuhur eder. Hiçbir dayanağı olmadan sürekli ben haklıyım diyen ve dedirten virüs. Neden bu kötü huylar bazılarına daha fazla, bazılarına daha az? Bazıları niye kendini sorguluyor? Bazı neden onlara kendilerini sorgulatıyor? Bu konuları araştırırken çünkü ben duygu tahlilleri yazıyorum biliyorsunuz kitaplarımda. Düşünce ve duyguları yazıyorum. Genel olarak bir hikayesi olmuyor. Ve bu duyguların bir dayanağının olmasını da istiyorum. Bakacak olursanız genelde terk edilme endişesi, başarısızlık, utanç ve hayal kırıklığı duygularından kaçınmak için haklılığın ispatına uğraşırmış insanlar. Herkes kaçınmak ister. Oysa ki bu duyguları parantez içine alırsak hayatımızda, böyle parantezin içinde çok rahatlarız. Bu kadar kaçmaya gerek yok. Haksızsın diyelim. Haksız olduğun için el alemine rezil oldun diyelim. Ne olur ki? El alemi takmayan sendin. Hata yaparken bunu zaten belli ettin. İnsanları düşünsen, yanlışınla haklı çıkmak için çabalamak yerine en baştan doğruyu seçerdin. Bir tartışmanın ardındaki duygular, tartışmanın muhataplarının yaşadığı duygular zaten nadiren doğru veya ahlakidir. Sürekli haklı olma ihtiyacı etiklerle çok da ilgisi olmayan bir görülme, işitilme ve onaylanma ihtiyacıdır aslında. Gerçek hayatta aslında anlam doğruluktan daha önemlidir. Ahlaki sesimizi dış kaynaklara devretmek yalnızca kendimizle ve başkalarıyla olan yakınlığımızı azaltır, değil mi? Çatışmaları anlamlı duygulara dönüştürmek, onları boş ahlaki kategorilere kapatmaktan daha zenginleştiricidir. Yani açıkçası oraya geliyoruz. Bazen mutlu olmak gerçekten de haklı olmaktan çok daha kolay olabilir. Genel olarak haklı olma ihtiyacını ve genellikle herkeste az ya da çok bulunan bir ihtiyacı karakterize eden şey nedir sizce? Bu ihtiyaçta güçlü bir iç baskının kendi doğrumuzu teyit etme konusundaki sabırsızlığını gözlemleyebiliriz, değil mi? Bu baskı her zaman agresif olmak zorunda da değildir. Onu karakterize eden daha çocuksu olarak da algılayabileceğimiz kaba ve ilkel bir duygusal görüntü çünkü.
haklı olmak ister herkes ve kaba ve ilkeldir ama işte farkındalığı yükseltip frenlemek gerekir karşı tarafa zarar verecek boyuta geçtiğinde. Bu tür kişiler bu arada son derecede kolay incinir. Dev bir bebekten bahsediyoruz yani. Bu dev bebek tamamen kendimize dürüst olursak eğer hepimizin içinde olan biri. Ancak çoğumuz bunun bizi ve başkalarını etkilediğini kabul edip görüp durdurabiliyoruz. Biraz da böyle çizgi film karakterlerinin omuzuna melek ve şeytan oturur ya, ona benziyor durum. Melek böyle iyi fırsatları görürken intikam almak, savaşmak ve cezalandırmak isteyen bir şeytan vardır değil mi? Sol omuzda galiba o da. Ve işte bu gizli güçlere rağmen, bize gevezelik yapan şeytana rağmen doğruları seçip doğru hareket etmesi gereken benim beynimdir. Yani aslında herkesin beyninde, gerçekten o çizgi filmdeki karakterler doğru. Onları gerileten bir potansiyel de vardır, ilerleten bir potansiyel de vardır. Mantıklı bir insan olarak diyorum ya, kişi kendi etiğini kendi geliştirdikçe o zihinde gevezelik yapan şeytana göre hareket etmeyi reddetme yeteneğine sahip olan burada da başka bir ruh var değil mi? Hepsi bizim içimizde çünkü. Bu şekilde önleyebiliriz. Yani melek ve şeytanı savaştırdığımızda şeytanın galip çıkmasına izin vermemeliyiz. Çocuklar sabırsızdır ya ve çocuk her şey gücü yetsin ister. Ben haklıyım demek için uğraşır. Ve diğer bireylerin isteklerinin önemini yitirir onun için. Aslında narsizm bu şekilde başlar. Yani sürekli haklı çıkmaya çalışma özelliği narsizmde olan bir özelliktir. O güzide özelliklerinden sadece bir tanesidir. Aslında bireyler yeni deneyimlere açlık duymak yerine oldukları yerde onay ve güvence için çabalarlar. İşte bu güçlülük yıkıcılığa dönüşüyor. Yani haklı olma, her şeyi bilme duygusu kişinin özgüvenini biraz yerine getirse de karşısındaki için yıkıcı olmaya başlıyor. İşte burada dur demek gerekiyor. Her zaman haklı olmak için sebepler nelerdir ve vazgeçmek için adımlar neler olmalıdır? Bunu hep başkalarına yıkarken kendimize ayna tutmayı unutmamamız gerekiyor. Özetle haklı olma ihtiyacı kişisel ve profesyonel yaşamınızda hasara yol açabilecek inanılmaz derecede sağlıksız bir bakış açısı aslında. Bu her zaman haklı olma ihtiyacı hisseden kişi genellikle sorunun kendisinde olduğunu kabul etmekte çok zorlanır. Sorumluluğuna ait olmadığı bir yere başka birine yükler. Ve haklı olan insanlar da kendini sorgular çoğu zaman. Bazen insanlar bir sorunun cevabı ya da yanlış bir iddia gibi küçük şeyler hakkında bile yanıldığını kabul etmekte çok zorlanırlar, biliyorsunuz. Ve eğer ki bu kişi bir arkadaşınız ya da sevdiğiniz, sevilen bir kişi ise durum çok kötüdür. Çünkü gerçekten önemli olmayan, gereksiz bir şey için tartışmaya da kapılabilirsiniz ve bir ilişkiyi de kaybedebilirsiniz. İşte neden bunu hissediyoruz ve nasıl önleyebiliriz'e geleceğim. Madde sayacağım yine. Her zaman haklı olma ihtiyacı birkaç farklı şeye dayanabilir. 1. İlk olarak yaygın bir inanç şudur ki, bunun aslında özgüven eksikliği için gizli bir maske olması. Yani özgüven eksikliği duyan insanlar bunu yaparlar ve gerçekten de çoğu zaman öyledir. Bu yaygın inanç doğrudur. Kişi yanlış olduğunda durumun yanlışlığıyla değil de başkalarının onun hakkında ne düşündüğünü, ne düşüneceğini, nasıl algılayacağını düşündüğü için bu eğilime girer zaten. İşte bu bir tür güvensizliktir değil mi? Çoğu zaman da işlevsiz ve istismarcı bir aile dinamiğinden gelen kişilerde olur ki genelde kim ne kadar işlevsel acaba, onu da bir düşünmek gerekiyor. Yani herkeste bir özgüven eksikliği var. Diyorum ya, kişi bireysel etiğini geliştirmek zorunda. Bu doğru olma ihtiyacı da işte o kişinin yaşadığı ve o zaman için gerekli olan, her neyse ona yaşamasına yardımcı olan bir savunma mekanizmasıdır. Ama ne yazık ki sağlıklı ilişkiler içinde yıkıcı bir kişilik özelliğidir. İlk madde özgüven eksikliğinin maskesi dedik. İkincisi ne yazık ki modern toplum. Çünkü modern toplum haklı olmayan insanları cezalandırma eğilimindedir. Linç kültürümüz var değil mi? Hayatımızda her şey çok anlamsız olan kim haklı tartışmasına dönüşmüştür. Yani iki kişinin arasındaki o tartışmayı şu anda toplum olarak inceliyoruz. Siyaset de buna açık bir örnektir. Her iki taraftaki insanlar sürekli bağırıyorlar, kimin haklı olduğu konusunda tartışıyorlar ve ortak bir zemin aramayı reddediyorlar, birbirlerine diyalog kuruyorlar ama toplum orada arkada ne yapıyor? Kimse düşünmüyor değil mi? Kim güçlü, kim kazanacak, bunlar düşünüyor. Sonuçta hiçbir yere varılmıyor çünkü bir de şu var, yanlış olduğunu, hatalı olduğunu kabul ederse, ki hatasızken bile yapılabilecek bir tavırdır bu, düşmana paye vermek anlamına geliyor. Üçüncü konu, örneğin iş yerinde birinin hatalı olduğunu kabul etmenin dramatik sonuçları da olabilir.
İnsanlar her zaman hata yaparlar ancak bu hataları sahiplenmek ve hatalı olduğunuzu kabul etmek insanları size karşı kullanmaya davet edebilir. Yani büyüklük bende kalsın çok demişimdir ben de ama bu insanlar bunun çok yanlış ve kötü ve haksız sonuçlarına da katlanabilir. Yani herhangi bir başarısızlığa tahammül etmeyen ya da yanlış yapabileceğinize inanmayan bir patronunuz var ve siz belki de bir arkadaşınızla tartışmaya sona erdirmek için tamam ben haksızım dediniz ve bu sebeple belki patronun gözünde yani ne kadar büyük erdemli bir davranış yapıyor bak alttan aldı değil de nasıl bu hatayı yaparsın diye azarlanacak kişisinizdir ya da o kişi, diğer kişi, o kurtardığınız kişi sizi sömürecektir değil mi? O haklı olma ihtiyacı bir başkasının hatası yüzünden suçlanmamanız ve kovulmamanız için alışkanlık haline gelebilir. İşte bu tür iş yerlerinde de olaylar öyle filmlerdeki gibi gerçekleşmediği için kişiler kendi hatalarını bile kabul etmek istemezler. Çünkü hata çok fazla cezalandırılır. Hataya ne yazık ki toleransı yok günümüz işletmelerinin. İşsizlik oranı artan ülkelerde genelde böyle oluyor. Ve bu yüzden kişi hani başkasının hakkını savunmayı bırakın. Kendi hatasını bile kabul ettiği halde içsel olarak dışarıya söylemekten korkar haline gelir. Ve bu 40 saat geçirirseniz haftada bir iş yerinde ve yıllar geçirirseniz alışkanlık haline de gelebilir. Dördüncü konu nedir? Dördüncü sebep yani bu haklı olma hastalığı toplumun da yaptığını farkındayız işte. Entelektüel elitizm sergileyen ve başkalarının hatalı olduğuna işaret ederek bilgilerinin ne kadar üstün olduğunu göstermeden edemeyen insanlardır. Normalde de gerçekten bu entelektüel elitler haklıdırlar. Fakat buna o kadar alışmışlardır ki olur ya bir hata yapsalar başkalarının onları düzeltmesine dayanamazlar ve haklı olduklarını iddia ederler. Yani bir filozof düşüncesini, filozof niye filozoftur? Düşüncesi tartışmaya açıktır ve hiçbir şeyden emin değildir. Sokrat ne demiş? Filozof bilmediğini bilendir. Eğer ki o elitler çok bilen çok yanılır deriz ya, o çok bildikleri için çok yanılmaya giderlerse yine karşılarındaki için yıpratıcı olabilirler. Hatta bu elit kesim, entelektüel kesim toplumu da etkileyebilir. Beşinci ve son olarak da sebep olarak şunu söyleyebilirim. Zihinsel sağlık tarafı da var tabii bu denklemin çünkü ve bunu psikolog ve psikiyatristler söylemeli ama araştırmalar yaptığımda bunu da gördüm. Böyle anksiyete bozukluğu gibi bozukluklar yaşayan, kişilik bozukluğu değil, duygu durum bozukluğu onlar. Akıllarında, yaşamlarında çünkü sorunlar yaşıyorlar. Anksiyete bozukluğu, kaygı bozukluğu zor bir durumdur. Ve diğer yaşamların geri kalanında haklı çıkmak onlara iyi hissettirecektir. Haklı olma ihtiyaçları vardır ve çevresi de sevdikleri de belki onlar için tolerans gösterecektir. Ve bu tür bozukluklarla da karşı taraf çanak tutarak sizde bunun kökleşmesine de sebep olabilir. Yani haklı olma hastalığının sebebi genelde bireyin tek başına kendisi olmadığı için farkındalık yükseltmek işte bu tür şeylerde çok işe yarıyor. Ne hata yaptık, ne hata yapıyorum, hata yapıyor muyum acaba? Ben de kendimi onun yerine koyayım. Empati, vicdan ve merhamet gelişmezse zaten dünya gerçekten kötülük pandemisine yakalanacak gibi geliyor bana. Şimdi bir de şunu soralım bence. Doğru olma ihtiyacı hangi yollarla kişiye zarar verebilir? Bu haklı olma ihtiyacı kişisel ve profesyonel ilişkilere kesin zarar verir, değil mi? Nasıl? Her zaman haklı olduğunu hisseden insanlar iyi bir dinleyici olmama eğilimindedirler. Başka birinin konu hakkında ne söyleyeceği hakkında hiçbir şey duymaya ihtiyaçları yoktur. Çünkü cevabın ne olduğunu zaten biliyorlardır. Başka bir şey söylerlerse o kesin yanlıştır zaten. Gerek yoktur duymalarına. Bu zararlıdır. Çünkü küçük sorunları büyük hale gelmeden ve büyük sorunları felakete dönüşmeden görmenizi sağlayacak, düzeltmenizi sağlayacak, önlemler almanızı sağlayacak o at gözlüğünden çıkıp geniş açıdan bakacak becerilerinizi körelterek bütün bu sorunların felakete dönüşmeden düzeltilmesini işte engelleyebilir. Ve diyelim ki o karşınızdakini dinlemiyorsunuz. O konuşan kişi karşınızdaki konuşuyor dinlemiyorsunuz. Genellikle dinlenmediği için de kendisine güvenilmediğini, saygı duyulmadığını hissedecektir. Ezik hissedecektir. Bu arada ezikliğinden değildir. O onun suçu da değildir. Bu olaylara çok maruz kalırsanız sonuç budur. Ne kadar erdemli de olsa kişi, ne kadar zeki de olsa özgüven eksikliğini sağlayan karşısındakinin zaten ona yaşattığıdır. Bir süre sonra o kişi de konuşmaya zahmet bile etmez değil mi? Bakın ilişkiler bozuluyor. Büyük olaylarda tabii ki hak savaşı, hukuk savaşı yapılabilir ama bu küçük olaylar için ilişki kaybetmeye değeceğini düşünmüyorum. Neyi bilmediğimizi bilmiyor olabiliriz çünkü. Buna her zaman ama her zaman bir pay bırakmak gerekiyor ilişkilerde. Neyi bilmediğimizi
Bilmiyor olabiliriz çünkü. Büyüme ve bilgi genellikle önceden belirlenmiş sınırların çerçevesinde değildir. Onların dışında gerçekleşir. Neyin doğru olduğunu bildiğinize inanıyorsunuz, değil mi? O zaman neden daha yeni ve daha iyi bilgi arayışına giresiniz? Girmezsiniz ve herkes, dünya o zaman olduğu gibi kalır. Kimya laboratuvarları çalışmaz, uzaya insan göndermez. Çünkü biliyoruz, bu kadar yetti dememek gerekiyor. Çünkü daha iyi ve daha yeni bilgiye ihtiyacımız var. Bilmemek değil, öğrenebileceğini sanmak ayıp. Ve biliyor musunuz, aslında o doğru olma ihtiyacı, haklı olma ihtiyacı sizi mutluluğunuzdan yoksun bırakır. Ama dedim ya, o iş yerlerinde falan sürekli de haksız benim, tamam büyüklük bende kalsın demekti. Denge, her duyguda denge çok önemli. O kadar iyi bir insan ki melek. Yani o melek çok yaşamaz, o melek. Eğer hayır diyemiyorsa bir insan, kendine yapar şeytanlığı zaten. Başkasına melek olan kendinin şeytanı olur. O yüzden çok iyi düşünmek gerekiyor. Ego olmalı bu arada. Ego sıfır olamaz ego. Ezik oluruz. İrem Sak Yalan Dünyada diyordu ya, ben ezik miyim? İşte o sınırı koymak gerekiyor. Ego da belirli bir seviyeye kadar doğru. Hayır demek belirli bir seviyeye kadar doğru. Çok melek, çok iyi insan, çok iyi insan kendine kötüdür çünkü. Bu dengeleri tutmak gerekiyor. İşte iyilik yaptım, nankörlük gördüm. Herkes görüyor. Boş verin onları. Siz sadece şuna bakın. Şu 3 günlük dünyada haklı olmak için savaştığınız şeylerin sonucunda kaybettiklerinize değiyor mu o hak? Ama muhakeme yapılmalı bakın hayatta. Muhakemesiz hayat yoktur. Bazen o büyüklük bende kalsın diyebileceğiniz ve size zarar vermeyecek bir durum vardır. Ama bazen de o hakkı savunmanız gereken durumlar vardır. Omuzlarınızdaki melek şeytan var ya, onların konuşmalarını iyi dinleyin ve doğruyu da, etiğinizi de, ahlakınızı da, vicdan ve merhametinizi de o süzgeci yaparken, olayları yaşarken geçmiş travmalara falan bağlamayın. Kendinize dışarıdan bakarak çözün. Olur mu? Umarım haklıyımdır. Ama diyelim ki bu konularda haklı değilim. Eğer haklı değilsem, o hakkı kimin hakkıysa ona teslim ediyorum. Çünkü sizlerle ilişkimi bozmaya değecek hiçbir hak savaşım olamaz benim. Sizleri öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ve o melek ve şeytanı da fazla takmayın. Muhakemenizi kendiniz yapın.